Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir konferans çekimi nasıl yapılır, bu çekimleri nasıl planladığımızdan, çekim sırasında nelere dikkat ettiğimizden, çekim sonrasında nasıl ihtiyaçlar doğduğundan bahsetmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hazırlık sürecinden bahsedelim. Öncelikle mekana girdiğinizde kameraları koyacağınız yerleri belirlemeden önce konferansın içeriğini de bilmeniz gerekiyor. Bu neden önemli? Bazı konuşmalarda 2 kişi karşılıklı konuşabiliyor. Bazı konuşmalarda 4 kişi konuşabiliyor. Bazı konuşmalarda tek bir kişi konuşup arkadaki LED ekranda sunum yapabiliyor. Gibi bir sürü alternatif var. Bunu konferansın yüklenicisinden öğrendikten sonra kameralara ona göre yerlerini belirlemeniz çok önemli. Bizim konferansımızda bu saydığım alternatiflerin aşağı yukarı hepsi vardı. Şimdi kamera yerlerinden ve bu kameraları neden buralara koyduğumuzdan bahsedelim. Öncelikle bir genel kameramız var. Bu genel kamerayı alkış almak için, sahneye insanların çıktığında genel seyirciyi görmek için ve boşluklarda, reklamlarda sahnenin tamamını gören bir kamera yerleştiriyoruz. Burası genel kamera. Daha sonra sahnedeki konuşmacıları 2 kişi veya daha fazla olduğu zaman onların hepsini gördüğümüz veya LED ekranda sunum yapılırken sunumu gördüğümüz ve aynı zamanda da sunumu yapan kişiyi gördüğümüz bir genel planımız oluyor. Burada seyircinin bir kısmını görüyoruz ve LED ekranı veya konuşmacıyı boy planı görüyoruz LED ekran olmadığı zaman. Bu da ortada olan kameramız. Konuşmacılar tek başına çıktıklarında veya 2 kişi çıktıklarında bu kameraların yerlerini ona göre belirliyoruz. Örneğin 2 kişi karşılıklı konuştuğu zaman burada sağdaki konuşmacı, burada soldaki konuşmacı. Genel kamerayı koyduktan sonra sol tarafına 45 derecelik bir açıyla yakın kameramızı yerleştiriyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde 45 derecelik bir açıyla sağ kameramızı yerleştiriyoruz. Bunlar konuşmacıların yakın plandaki çekimlerini yapacak olanlar. Bu kameralarda zoom lens kullandığımız için aynı zamanda konuşmacının teklisi 4 kişi karşılıklı konuştuğunda sol 2 grubu bir kamera, sağ 2 grubu bir kamerada çekecek şekilde organize ediyoruz. Bu da konferansın içeriğine göre değişecek şeyler. Örneğin sadece bir kürsü olduğunda ve sadece kürsüde konuşma yapıldığı zaman bir tane tekli yakın kamera yetebilir. Bu olduğu zaman bir genel kamera ve bir yakın kamera yeterli olacaktır. Yakın kamera kürsüdeki insanı çekerken diğer kamera LED ekranı ve kürsüdeki insanı yine çekebilir. Ve ikili konuşmalar olduğu zaman ikiliyi çekebilir. Yakın kamerada konuşan kişiyi çektiği zaman burada 3 kamerayla da bu işi çözebiliriz. Bizim çektiğimiz konferansta birden fazla konuşma, işte 4 kişinin aynı anda konuştuğu, yürüyerek 2 kişinin sunum yaptığı gibi durumlar olduğu için biz burada 4 kamerayı tercih ettik. Gelelim kamera seçimine. Burada birçok seçeneğimiz var. Konferanslardaki çekimleri yapmak için normal kameralarda kullanabiliriz, broadcast kameralarda kullanabiliriz. Burada bizim elimizde bulunan FX30 kameralarla çekmeyi tercih ediyoruz. Aslında broadcast kameralarda da çekilebilir ama görüntü kalitesi ve büyüklüklerinden dolayı bu kameraları tercih etmiyoruz. Bu yüzden FX30'ları seçtik. İkinci sebebimiz crop sensör olması. Yer yer dezavantajlar sağlarken böyle işlerde avantaj sağlıyor. Normalde diyelim ki FX3 kameramız var ve bununla çekmemiz gerekiyor. 70-200 lensi taktığımızda onun mesafesi yine standart oluyor. Ama crop sensörle çektiğimiz zaman 70-200 lens taktığımız zaman bu 70-200 1.5 çarpanla çarpıldığı zaman 200 mm oluyor 300 mm. Yani araya bir 2x extender falan takmadan bu kamerayla direkt kendi üzerinden bir zoom özelliği daha kazanmış oluyor. Bu benim bu kameraları tercih etmekteki sebeplerimden bir tanesi. İkinci olarak bu kameralar tabii sonsuz çekim yapabiliyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Bu kameraları buna göre seçiyoruz. Ama sizin çekeceğiniz konferansta sürekli zoom girip çıkmanız, mesela konferans arasında bir şarkı girişi olacaksa veya sürekli bir konuğa girecekseniz, çıkacaksanız broadcast zoomlu kameraları da tercih edebilirsiniz. Burada tercih sizin. Biz biraz daha kaliteye yönelik bir seçim yaptık ama bunun da dezavantajları var. HDMI çıkışı, SDI çıkışı gibi. Bu çıkışlar için bir konverter kullanmamız gerekiyordu. Bunlar gibi bir sürü seçenek var ama burada tercih tamamen konferansa yönelik. Sadece bir geniş açılı ve yakın açılı kullanabileceğiniz bir broadcast kamerayla da tüm konferansı da yine aynı şekilde çekebilirsiniz. Problem ne? Tahminim bunun iletişiminde bir sıkıntı var lensle şeyi. Ben oraya geçtim. Bak görüyoruz. Gidiyor, kaldı. Yine kaldı. Gelelim lens seçimlerine. Burada 4 tane kameramız var ve kameraların yerlerini daha önceden konferansın içeriğine göre belirledik. 70-200 lensler veya daha üstü kullanabileceğimiz lensler kullanmamız gerekiyor. Sol ve sağ yakın kameralarda yakın zoomlu lensleri kullanırken orta ve genel kamerada daha geniş açı yine zoomlu lensleri kullanmaya dikkat ediyoruz. Orta kamerada 24-70 kullanırken genel kamerada daha geniş 16-50 gibi bir lens kullandık. Bu daha geniş kullandığımız için
bizi kurtardı. Ortadaki kamera ise iki kişi konuşurken onların biraz daha yakın bir planda kullanmak istediğimiz için buna 24-70 gibi bir lens taktık. Bu da FX30'da 105 mm gibi bir lens aralığına bizi ulaştırdığı için iki türlü de işimizi görüyor. Gelelim SD kart seçimine. Burada bu seçim neden önemli? Konferansı kesme gibi bir durumumuz olmuyor. 2 saatlik bir konuşma var. Bu 2 saatlik konuşmada kartımız yetmezse ve özellikle mesela 4K gibi bir çekim yapmak istiyorsak buna göre bir planlama yapmamız gerekiyor. Planlama yapmazsak kartlar dolduğunda aktarma yapamayız ve reji kaydına mahkum kalırız. Bu da proje sonrasında hatalar yaşandığında bizi zor duruma düşürür. O yüzden SD kartları öncesinde planlamak, hangisinde kaçar dakika kayıt aldığımızı, bu kayıtlardan ne kadar süre sonra aktardığımızı planlamak önemli. Bu yüzden SD kartları planlıyoruz. Gelelim hangi çözünürlükte çekiyoruz ve rejiye hangi çözünürlükte aktarıyoruz. Bu aslında yine konferans sahibiyle konuşarak belirleyeceğiniz formatlar. Ama yine de minimum 1080p'de çekim yapıyoruz. 4K versiyona geçtiğimiz zaman rejinin kendisi, kabloları ve bütün operasyon değişiyor. Yani 1080p bir operasyonla 4K bir operasyon aynı anda çekilebiliyor. Ama şöyle bir şey olabiliyor. Kameraların üzerinden 4K kayıt yaptıktan sonra rejiye 1080i şeklinde göndererek bu operasyonları bu şekilde de planlayabiliyoruz. Burada konferans sahibiyle netleştireceğiniz şeyler görüntü kalitesinin ne olacağı, sonradan bu kayıtları kurgulayacak mısınız yoksa reji kaydı sizin için yeterli olacak mı? Veya sadece bunları LED ekranlara sağa sola mı vereceksiniz? Yani bunun bir kaydının bir önemi yok, sadece oradaki seyirciler görsün şeklinde mi bir operasyon yapacaksınız? Bunları belirlemek, buna göre bir yol izlemek. Biz burada konferans sahibiyle görüştükten sonra 1080p görüntü kalitesini tercih ettik. Kablolar ve kablolarda dikkat etmemiz gereken şeylere geçelim. Şimdi kablolama önemli. Neden önemli? Bir problem çıktığında genelde elektrik kaynaklı oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken ilk şey kameraya giden elektrik kablolarıyla rejiye gelen elektrik kablolarını ayırmak. Yani rejide bir sıkıntı olduğu zaman kameralarda sıkıntı olmasın, kameralarda bir sıkıntı olduğu zaman rejide sıkıntı olmasın. Ayırmaktaki ana sebebimiz iki farklı yedeğimizin olması. Yani kameralar aynı anda kayıta devam ettikleri için rejide bir kesinti oldu veya bir elektrikler bir sıkıntı oldu, kayıt kesti veya kapandı. Kameralardan kayıtların devam ettiği için sonradan telafi edilebilir bir durum oluyor. Bu da önemli. FX30'un kendi kablolarıyla elektrik bağlantılarını sağladık. Tabii belli bir süreden sonra bataryaların değişmesi gerekiyor ama 3 saat ve üzeri kayıt alabiliyoruz bu elektrik bağlantısıyla. Bu da bizim sonsuz kayıt almamıza yetiyor. HDMI ve SDI gibi iki tane farklı kablolama tipimiz var. Burada kullandığımız kameralar FX30 olduğu için çıkışları HDMI. HDMI çıkışlı kameraları BNC kullanmamız için bunları dönüştürücüyle SDI'ye dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da ekstra kablolama ve ekstra elektrik yükü gerekiyor. Ama uzun mesafelerde mecburen SDI kablo kullanmamız gerekiyor. Burada biz ortadaki ilk kamerayı, reji burada arkada köşede olduğu için ortadaki ilk kamerayı HDMI ile bağladık. Sağdaki ve soldaki kameraları SDI ile gittik. SDI bağlamak her zaman daha güvenli oluyor. Bu yüzden uzun mesafelerde SDI kullanmayı tercih ediyoruz. Gelelim konverterlara. Konverterları nerede kullanıyoruz? Dediğim gibi sağdaki ve soldaki kameraları uzak mesafeye yerleştirdiğimiz için bu kameraların kablolarını SDI olarak seçtik. Kullandığımız kameralar FX30 olduğu için çıkışları HDMI. HDMI'ları uzak mesafeden taşıyamadığımız için HDMI to SDI konverter kullanmamız gerekiyor. Bu konverterların özelliği HDMI görüntüyü SDI görüntüye dönüştürdükten sonra SDI kablolarla yani BNC kablolarla uzak mesafeye iletebilmeleri. 100 metreye kadar iletebiliyorlar. Bunun daha mesafeleri arttığında kablo türlerine göre yine değişiklik olabiliyor. Bu elimde gördüğünüz konverter 3G konverter. 1080-50i'yi gayet rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Yine bu kablonun özelliğine göre biraz daha 60p'ye kadar çıkabiliyor. Ama bu konverter 1080p için FX30'un 4K çıkışı da var. Oraya geçtiğimiz zaman 12G olan versiyonları var bu konverterın. O 12G versiyonları kullandığımızda yine operasyonumuzu tamamlayabiliyoruz. Burada rejimiz de önemli. Yani bizim şu an kullandığımız rejide hem HDMI girişi hem SDI girişi olduğu için HDMI çıktığımız orta kameraları direkt rejiye HDMI olarak girebiliyoruz. Ama diyelim ki Atem'in modellerinde olduğu gibi sadece SDI olan modele girdiğimiz zaman bu sefer de SDI to HDMI konverterler kullanmamız gerekiyor. Bunu ne gibi durumlarda kullanıyoruz? Diyelim ki bu şekilde bir FX30 kamerayı koyduk setup'ımıza. Diğer kameralar broadcast. Onlardan BNC çıktı, BNC olarak girdi. Ama bu kamerayı BNC çıkamıyoruz, HDMI çıkabiliyoruz. HDMI çıktıktan sonra bu kamerayı rejiye girmek için yine bir konvertere ihtiyacımız var. Yani konverterler çoğu zaman hayat kurtarıyor. Blackmagic konverterleri de gayet bizim için işimizi gören konverterler. Bunları kullanabilirsiniz.
Gelelim ses kayıtlarını nasıl alıyoruz? Ses kayıtları için reji masasıyla aynı sırada yer alan bir masa var ve başında Tom Master var. Yani sesler için rejide bir profesyonel oluyor. Ses masasının XLR çıkışından bir ses almamız ve rejiye girmemiz gerekiyor. Kablolamayla uğraşmak istemediğimiz için wireless mikrofonlarla almayı tercih ettik. Sesi XLR to jack converter ile çevirdikten sonra yine wireless mikrofonun vericisiyle kameraya girdik. Burada sesi kameraya girmemizin asıl sebebi senkronizasyonu sağlamak. Yani kamera gördüğü görüntüyle sesi bir arada eşlemesi ve delay sorunu olmaması. Böyle sorunlar yaşadığı zaman ağız ve ses kayıyor ve sonradan tekrar bir montaja girmesi gerekiyor. Biz bu sorunu istemediğimiz için kameralara direkt girdik. Gelelim bu işin en önemli kısmına ve bu operasyonun yönetildiği masaya. Burada bütün kameraları reji masasına bağlayarak tüm kameraların açılarını görebiliyoruz. Kameramanlarla iletişim kurmak için de HoloLens'in wireless intercom'larını kullanıyoruz. Bu da bize kameramanları rahat bir şekilde yönetmemizi sağlıyor. Kameramanlar yakın plana geçmesi gerektiğinde onları intercom'dan direktif vererek yakın plana, geniş plana geçmeleri gerektiğinde geniş plana geçmelerini söyleyerek bizim istediğimiz reji açılarını geçirebiliyoruz. Intercom bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Reji olarak burada Ammatrix'in Shark S6 serisini kullanıyoruz. Bu rejinin özellikleri o kadar fazla ki ayrı bir video yapmak istedim. Bunu da yakında kanalımızda göreceksiniz. Genel olarak bu video switcher'dan bahsetmem gerekirse tüm bu kameraları buraya bağladıktan sonra canlı kurgu yapmamızı sağlıyor. Aynı zamanda bu görüntüleri bir bilgisayara çıktığımız zaman YouTube veya başka platformlar üzerinden canlı yayında yapabiliyoruz. Yani canlı yayında kurgulu bir görüntü seçmişiz gibi. Televizyon programları ve diğer programlar aynı bu şekilde yapılıyor. Evet arkadaşlar, sizlere çok kameralı prodüksiyon nasıl yapılır, konferans çekiminde nelere dikkat ediyoruz, hangi kamerayı seçiyoruz, ses nasıl alıyoruz gibi bir sürü şeye değinmeye çalıştık. Aklınıza takılan sorular varsa ve merak ettiğiniz başka şeyler varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın. Ne demişler? Post prodüksiyona ne kadar az iş bırakırsan o kadar iyidir. Görüşmek üzere. Alabilirsiniz efendim saygılar. Teşekkürler.